Arkadaşlar tek bir hareketli ortalama bile doğru kullanıldığı zaman gayet net ve güzel alım-satım sinyalleri üretebilir. Grafikte gördüğünüz hareketli ortalama 50 periyotluk üstsel hareketli ortalamadır. Fiyat hareketli ortalamanın üzerine çıkınca al sinyali ve fiyat hareketli ortalamanın altına inince de sat sinyali olarak kabul edilebilir. Özellikle trendin olduğu dönemlerde bu tür tek hareketli ortalamayla işlem yapılması kazandırır. Trendin olmadığı dönemlerde yani fiyatın yatay hareket ettiği dönemlerde bu şekilde hareketli ortalama kullanılması uygun değildir. Sinyaller çok geç gelir. Tabi burada bir diğer önemli noktada hareketli ortalama için doğru parametrenin kullanılmasıdır arkadaşlar. En uygun parametre optimizasyon yöntemiyle bulunur. Ama kabaca optimizasyon yapmadan en iyi hareketli ortalama ne olabilir diye grafiğe bakılıyorsa iki tepe arasında 40 periyodu olan bir grafikte ideal hareketli ortalama periyodu 40'ın yarısına 1 ekleyerek yani 21 olarak bulunabilir. Tek hareketli ortalama ile al-sat yapmak yerine iki hareketli ortalama ile de al-sat yapılabilir arkadaşlar. Burada mavi renkli olan kısa hareketli ortalama, kırmızı renkli olan uzun hareketli ortalama, kısa hareketli ortalamanın uzun hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesmesi al sinyali, yukarıdan aşağı doğru kesmesi sat sinyali olarak kabul edilir. Burada da trend dönemlerinde bu sistemde gayet güzel kazandırır. Sistemin başarısı doğru hareketli ortalama seçimiyle ilişkilidir. Ne kadar doğru hareketli ortalama seçerseniz o kadar getirisi çok olur. Tabii ki yanlış hareketli ortalama periyodu seçimi de zarar et. Bir diğer yöntem de arkadaşlar 3 farklı hareketli ortalama kullanımı. Mesela burada kısa hareketli ortalama 5 gün, orta periyot 9 gün, uzun periyot 20 gün olarak seçilmiş ve uzun hareketli ortalamanın kısa hareketli ortalamalar tarafından yukarıya doğru kesilmesi al sinyali, aşağı doğru kesilmesi sat sinyali üretir. Burada kademeli işlem de yapılabilir. Yani 5 günlük 20 günlüğü yukarı doğru kesince birinci kademe alım, 9 günlük 20 günlüğü aşağıdan yukarı doğru kesince ikinci kademe alım, aynı şekilde 5 günlük 20 günlüğü yukarıdan aşağı kesince birinci kademe satış, 9 günlük 20 günlüğü yukarıdan aşağı kesince ikinci kademe satış veya satarken 5, 9, 5, 20'de kullanılabilir. Yöntem uzun hareketli ortalamanın yukarı doğru kesilmesiyle al sinyali üretilmesi, uzun periyotlu hareketli ortalamanın aşağı doğru kesilmesiyle sat sinyali üretilmesidir. En iyi al-sat sinyallerini üretebilecek olan hareketli ortalama periyodu optimizasyon ile bulunur. Her senette ve zamanla değişir. Optimizasyon yapılırken optimizasyon yapılan döneme benzer koşullar taşıyan gelecek dönemlerde optimize edilmiş parametre gayet güzel çalışır. Ama optimizasyonun yapıldığı dönem bir yükseliş trend dönemi ise daha sonra bir düşüş trendinde bu parametre etkin olarak çalışmaya da bilir. Bir yükseliş trendinde arkadaşlar hareketli ortalamalar boy sırasına dizilir. Bakın 9, 20, 50, 100 ve 200 olmak üzere. Aynı şekilde düşüş trendinde de tam tersi sıralanma görülür. 200, 150, 20 ve 9. Dolar ons altında 144 günlük EMA özeldir. Hareketli ortalamalar birbirlerine çok yaklaştıkları zaman bir yöne doğru sert hareket. Burada da görüldüğü gibi hareketli ortalamaların hepsi bir araya geldikleri zaman ya yukarı ya aşağı demiştik. Bakın burada yukarı doğru sert hareket görülüyor. Burada da aşağı doğru sert hareket görülüyor. RSI zirve salınım hatası ve RSI dip salınım hatası nedir? Nasıl kullanılır biliyor musunuz?
Arkadaşlar yüzlerce hatta binden fazla kripto para var. Hangisini almak lazım? Mesela borsada, hisse senedi de çok fazla. Hangisini almak lazım geldiğine şirketlerin bilançolarını analiz ederek, bilançolarına bakarak, temel analizlerini yaparak karar verebiliyoruz. Peki kripto parada nasıl karar veriyorsunuz? Bunun için de bir yöntem var. Biliyor musunuz? Yükseliş ve düşüş trendlerinde stokastik osilatörü kullanarak geç alım ve geç satım yerlerini belirleyebileceğinizi biliyor musunuz? Arkadaşlar, tüm kripto paralar birer yazılım projesidir. Dolayısıyla hangi kripto para alacağımıza karar verirken bu projelerin incelenmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi lazım. Bu nasıl yapılır? Bu da arkadaşlar white paper denilen projenin her şeyini anlatan dokümanlardır. Bunlar genellikle İngilizcedir ve uzundur. Ayrıca İngilizce bilgisinin yanında teknik bilgiye ihtiyaç gösterir. Öyleyse bunu kripto paraları nasıl değerlendireceğiz? Bunun için bir yöntem var. Arkadaşlar, kripto paralarla ilgili al sat yapıyorsunuz. Peki token nedir biliyor musunuz? Waste Crypto Ratings diye bir site var. Bu siteye girince arkadaşlar, örneğin Ethereum diyelim. Tıkladığımız zaman bakın Ethereum'un değerlendirmesi açılıyor. Bizim için önemli olan şurası. Teknoloji ve adoption kriterya. Teknolojisi için Ethereum'un good, adoption yani uyum için excellent denmiş ve teknoloji adoption notu A. Ve burada şuraya tıkladığımız zaman arkadaşlar bakın tüm ratingler önümüze gelir. Buradaki ratingleri bizim için önemli olan teknoloji adoption grade olduğu için buna göre sıralıyorum. Bakın en yukarıda Ethereum A, ondan sonra Bitcoin A eksi. Teknoloji ve adoption yani uyum kriterlerine göre derecelendirmeye bakınca arkadaşlar bakın A ve B grubundaki kripto paralarımız bunlar. 2, 4, 6, 8, 9 tane Bitcoin dahil. Bunlar top class. Bundan sonra arkadaşlar Digibyte'la başlayan C Plus'lar geliyor. C Plus'ların içinde de bir önceki sayfada Digibyte'ı gördük. O da 9 tane gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8 tane burada var. Bir de Digibyte 9 tane. Dolayısıyla teknoloji adoption grade C plus ve üstü olan 18 tane kripto para var. Bu bana yetmiyor diyorsanız arkadaşlar C'yi de dahil edin. Bakın 2 tane burada var. Polkadot ve Vertcoin. Ondan sonra da bakın 4, 6, 7 toplam 7 tane de teknoloji adoption grade'i C olan kripto var. 18 tane de A ve B, AB ve C artı vardı. C'yi de ekleyince etti 25 tane. C eksiği de dahil etmek isterseniz bakın burada 5 tane C eksi var arkadaşlar. 6 tane de burada 11 tane de C eksi var. Dolayısıyla etti 36 tane kripto para. Bu size yeter. Çok. Çünkü kripto para hisse senedi gibi değil. Kripto para ortadan kaybolduğu anda paranız gitti. Düzeltme nedir? Bunu İngilizcesi retracement. Bir yükseliş veya düşüş trendinde ana trendin ters yönünde ve kısa süren hareketlere düzeltme denir arkadaşlar. Mesela şurada bir yükseliş trendi, yönümüz yukarı. Şurası düzeltme bakın. Gene yön yukarı, şurası düzeltme. Peki düzeltmede ne oluyor? Ana trend yönünde değişiklik olmuyor.
kısa süren bir hareket. Bunun da nedeni arkadaşlar şu. Burada yükseldi. Alıcılar memnun. Bir kısmı ne yapmıyor? Kar almaya karar veriyor. Bu kadar yeter diyor. Bir kısmı satınca bu düşüyor. Satan ne kadar çok olursa bu düzeltme de o kadar çok derin olur. Burası kritik. Düzeltme esnasında arkadaşlar genellikle işlem hacmi azalır, düşer. Şurada ana trend yönümüz yukarıysa yükselirken işlem hacminin fazla olması lazım. Düzeltmede düşerken işlem hacminin azalması lazım. Dolayısıyla yatay hareket ederken de bu işlem hacmini kontrol ederseniz kırılmanın ne yönü olacağı konusunda sağlam ipucu elde edersiniz. Tabi burada ana trend yükseliş yukarıydı. Peki ana trend düşüş ise düzeltme bu sefer yukarı doğru olur. Teknik analiz yapıyorsanız grafik çizmeniz lazım. Eğer grafik çiziyorsanız destek, direnç nedir bilmeniz lazım. Hadi gelin bir de white paper görelim. Mesela bakın Ethereum white paper. Ethereum.org isimli sitede bakın Ethereum'un white paper'ı girerseniz burada işte geçmişi, planlaması, gelişmeleri, neler yapacağı, yaptıkları her şey bakın burada anlatılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Ethereum'un white paper'ını okumak isterseniz böyle tüm diğer kriptolarında buradan okuyabilirsiniz. Bakın ta nerelere kadar daha gidiyor. Gördüğünüz gibi. Veya West Crypto Rating'i kullanabilirsiniz. West Crypto Rating'den başka değerlendirme sitesi yok mu? Var arkadaşlar. Mesela CRC Crypto Rating Console diye bir başka web sitesi. Bakın bunlar da ratingi yapıyorlar. Bu derecelendirme işte 3.75, 2.0, 1.0 verilmiş. Bunların da ne anlama geldiğini anlatıyor. Şurada bakın anlatıyor. Arzu ederseniz bunu da kullanabilirsiniz. Veya Crypto Asset Rating diye başka bir site var. Bunu da kullanabilirsiniz. Veya siz arayıp internetten rating yani bir yazılım projesi olan kripto paraların bu projenin detaylarını araştıran ve ona not veren siteleri bulabilirsiniz. Ve o sitelerden de yararlanabilirsiniz. Önemli olan nedir? Gözü kapalı hiçbir kriptoyu almamaktır. Sosyal medyada paylaşılıyor, şu uçacak, bu kaçacak. Bırakın arkadaşlar. İlgilenmeyin bile. Formasyon nedir? Hangi şartlarda o formasyon oluşur? Formasyonun onayı nasıl gelir? Formasyonun hedefi nasıl belirlenir biliyor musunuz? Bakın demin bahsettiğim West Crypto Rating'e göre bakın sıralanmış. Burası AB grubu kripto paralar. Burası C artı. Burası C. Burası da C eksi grubu. Bunların dışına çıkmayın. Ve mümkün olduğu kadar da üst tarafta yukarıda kalın ki paranız batma riski minimize olsun. Uyumsuzluk nedir biliyor musunuz? Teknik analizde nasıl kullanılır biliyor musunuz? Uyumsuzluk türleri nelerdir biliyor musunuz? Örneğin hidden bullish, gizli boğasal uyumsuzluk nedir? Nasıl yorumlanır biliyor musunuz? Bazı uyumsuzlukların zayıf, bazı uyumsuzlukların güçlü olduğunu ve buna göre değerlendirilmeleri gerektiğini biliyor musunuz? Benim kanal adresim ekranda gördüğünüz gibi www.youtube.com/c/me-koker yazdığınız zaman erişirsiniz. Benim kanal adresim burasıdır. Eğer bana e-posta göndermek istiyorsanız e-mail adresim de burada gördüğünüz gibidir. Teknik analiz yapılırken MACD nasıl kullanılır biliyor musunuz? Benim kanal adresimi
kaybettiniz. Nasıl bulursunuz? YouTube'a girersiniz. Köker yazdığınız zaman gördüğünüz gibi bir Kuzey Köker, yakışıklı bir delikanlı ve hemen altından da benim kanalımı görüyorsunuz. Tabii doğal olarak Mehmet Ertuğrul Köker olarak yazarsanız doğrudan benim kanalıma erişirsiniz. Arkadaşlar, kanalımda neler var? Kripto paraların, tabii başta Bitcoin, Ethereum ve diğerleri olmak üzere, tüm emtiaların, altın, gümüş, Brent petrol, paladyum, ne gelirse aklınıza, teknik analizleri, dünya borsalarının teknik analizleri, dünyanın en büyük 3 borsası Amerika'da biliyorsunuz. Bu 3 borsanın, Avrupa borsalarının ve Uzak Doğu Asya borsalarının, tabii ki Borsa İstanbul'un ve hisse senetlerinin dolar, euro dolar paritesi, dolar endeksi gibi FX piyasalarının teknik analizlerini kanalımda bulabilirsin. Ayrıca teknik analiz eğitim videoları var ve yılda 2 sefer 12 aylık ve 6 aylık bilançoları yayınlandığında Borsa İstanbul'un temel analiz değerlendirmeleri, bütün bunları arkadaşlar düzenli olarak yayınlarım. Temel analiz yılda 2 sefer, diğerlerini haftada 1 sefer, her hafta sonu bu videoları görürsün. Bunun dışında önemli dönüş noktalarını da yayınlarım. Ayrıca kanalımda gördüğünüz gibi bir katıl penceresi var. Buraya tıkladığınızda 2 tane katıl programı var. Birisi teknik analiz eğitimini kapsamaktadır. Diğer eğitim programı ise kripto para teknik analizine yöneliktir. Arkadaşlar, bir diğer önemli konu teknik analizde grafiklerin USDT veya BTC cinsinden yapılması. Ethereum USDT bazlı Binance Exchange'de, yani kripto paraların el değişiminin yapıldığı yer, Binance Exchange'de USDT bazlı Ethereum'un fiyatı. Bu da Binance Exchange'de BTC bazlı Ethereum'un fiyatı. BTC bazlı Ethereum'a bakalım. Ne görüyoruz arkadaşlar burada? Bakın, ta geriye gittim. 2017-2018 yıllarına gittim. O zaman Ethereum bir Bitcoin'in %12,5 fiyatına kadar yükselmiş. Halbuki son harekette, yani Bitcoin 64.000'e geldiği zaman Ethereum'un fiyatı %8 BTC'ye kadar yükselmiş. Peki şimdi dönelim ve USDT bazlı Ethereum'un grafiğine bakalım. Bakın arkadaşlar, USDT bazlı Ethereum'un grafiğine bakınca 2018 yılında Ethereum'un 1416 dolar olduğunu görüyoruz. Ama şimdi Ethereum 4300-4400 dolarları gördü biliyorsunuz. Dolayısıyla BTC bazlı grafiğe göre daha düşükte olmasına rağmen Ethereum dolar bazlı grafiğe göre çok daha yüksek seviyelere geldi. Öyleyse arkadaşlar, bize doğruyu söyleyen hangisi? BTC bazlı grafik mi? USDT bazlı grafik mi? Tartışmasız bir şekilde arkadaşlar, bize doğruyu söyleyen USDT bazlı grafik. Çünkü Bitcoin'in de fiyatı sürekli değişmek. Mesela Bitcoin'in fiyatı arkadaşlar, farz edelim ki yükseliyor hızlı bir şekilde. Ethereum'un fiyatı daha düşük bir hızla yükseliyor ise Ethereum'un teknik analizine Bitcoin bazında baktığımızda Ethereum'un fiyatını düşüyor olarak görürüz. Halbuki gerçekte Ethereum da yükseliyor ama Bitcoin kadar hızlı değil. Veya Bitcoin'in fiyatı düşerken Ethereum'un fiyatı da düşüyor ama daha düşük bir ivmeyle düşüyor ise, böyle bir durumda Ethereum'un teknik analizine Bitcoin bazla baktığımızda arkadaşlar, Ethereum'un fiyatının gerçekte düşüyor olmasına rağmen
yükseldiğini görürüz. Neden? Çünkü Ethereum gerçekte düşüyor ama Bitcoin'e göre daha düşük bir momentumla düşüyor. Bu nedenle teknik analizi yaparken arkadaşlar kesinlikle BTC bazlı bakmayın. Kripto para piyasası nispeten yeni. Bitcoin'in çıkışı nereden bakarsanız 10 yıla varır. Bu piyasaların kurulup Bitcoin'in trade edilmeye başlaması da 4-5 yılı geçmez. Siz olun, teknik analizi sabit bir kritere göre yapın. Bu USDT olabilir, BUSDT olabilir, herhangi bir şey olabilir ama kesinlikle Bitcoin veya Ethereum gibi hareketli bir meta olmasın. Neden? Evet, dolar da hareket ediyor ama bir Ethereum gibi, bir Bitcoin gibi sert hareketler yapmıyor. Doların hareketi çok daha düşüktür. Yükseliş ve düşüş trendlerinde RSI'nin da kendi desteğinin ve direncinin olduğunu biliyor musunuz? Arkadaşlar, bu ve bunun gibi yüzlerce, binlerce soru sorabilirim. Bütün bunları öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımı takip edin. Katıl gruplarına katılın. Eğitim gruplarına katılın ve teknik analizi öğrenin. Teknik analizi öğrenirseniz bunu hem her türlü kripto parada hem her türlü emtiada, altında, gümüşte, Brent petrolünde, paladyumda, buğdayda, mısırda, yulafta, doğalgazda, her şeyde kullanabilirsiniz. Tabii ki euro dolar paritesinde, euro dolar analizinde, dolar endeksinin analizinde, her şeyin teknik analizinde kullanabilirsiniz. Teknik analizi çok ileri yaşlarda da yapabilirsiniz. Emekliliğinizde de kullanabilirsiniz. Size aynı zamanda kar getiren, para kazandıran bir hobi olabilir. Ülkemizin içinde bulunduğu yangın felaketi nedeniyle hepimizin üzgün olduğu bu günlerde bol kazançlı alışverişler diliyorum arkadaşlar. Covid'den de kendinizi koruyun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.